Merhaba arkadaşlar, arı severler, doğa severler. Bugünkü videomuz kule sistemi 5+2. Bir önceki sistemimiz 5+3'tü. İkisinin arasındaki fark birine 4 tane ham petek yani 5+2 ve diğerine 6 tane ham petek çalıştırmak. Tabi bunun nedeni arının koloninin gücü. Yani koloninin popülasyonuna göre, nüfusuna göre hareket ederekten hedef belirliyoruz. Ve bu videonun sonuna bir sürpriz video da ekledim. Ona da göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, gelelim bu kolonimize. İlk çerçevemiz çok güzel, ballı ve polenli. Bu gördüğünüz koloni kışı 8 çerçeve olarak çıkarttı. Tabi 8 çerçeve dolu doluya. Bu çerçevede güzel bir yavru var. Biraz kapalı. Larva. Güzel. Bol bol süt basılmış larvalar. Evet, ilk yavrulu çerçevemiz. Bunu da ballığımıza alalım. Ya da katımıza. Diğer çerçevemizi görelim. Ve inceleyelim. Bu arımız karniol. Diğeri Makedon ırkıydı. Evet. Bu full kapağlı. Evet, arka tarafı da full kapağlı. Bu koloni bir defa yavru, yani tam olarak 6-7 çerçeve belki yavruyu devretmiştir. Bu gördüğümüz yine kapağlı, çok güzel. Altta açıklar açık, yani günlük yumurtalar var. Larvalar var. Kamerada ne kadar görüldüğünü bilemiyorum. 5+3 yaptığımız sisteme göre bu koloninin popülasyonu, yani nüfusu biraz daha az. Onu 30-35 bin falan demiştik. Bu da çok güzel sökülmüş. Sökülenin yerine yine ana arımız yumurtayı basmış. Evet, diğer koloniyi 30-35 bin civarında demiştik. Yani bu koloninin nüfusu biraz daha az. O yüzden buna 5+2 yapacağız. Artı bu balı da tüketmiş gibi görünüyor. Yani bu arıyı direkt beslemek de gerekebilir. Duruma göre hareket edeceğiz. Evet. Ballıkta kalacak. Pardon, ballıkta değil, kuluçkada kalacak. İlk çerçevemizi köşeye aldık. O da kapalı. Buna bakacak olursak bu da gayet iyi. Yani bir taraftan sökülme başlamış. Bir taraftan ana arı yumurtlamış günlük ve larva şekli. Son olarak bu arıya yine oksalik asitle buharlaştırılmayla varroa mücadelesi yapmıştım. Arı şu an temiz görünüyor ama tabi varroa her zaman mutlaka bir yerlerde saklıdır. Ve bir varroa mücadelesi daha yapmak şart. Bu çerçeve de yine çok güzel. Bir tarafta doğumlar, bir tarafta kraliçe yumurtaya atmış. Durumlar gayet güzel. Evet, bu çerçevemizi de elimize aldıktan sonra iyice kontrol edelim. Yavru durumuna bakalım. Evet, bunda da yavru, şu arka kısım yeni kapanıyor herhalde. Evet, buraya yeni gelmiş. Diğer tarafı daha iyi kapatmış. Günlük yumurta, polen ve bal. Evet, son çerçeveye geldik. Bu arının popülasyonu aşağı yukarı 25-30 bin arası olmalı.
Şu an öğlen saatleri, havada iyi olduğu için arı dışarıda. Bu kolonide de işler tıkırında. Evet, bu çerçeve ballı ve polenli. Hem bal hem polen koymuş son çerçeve. Kule sisteminin faydaları nelerdir derseniz, bir defasında aranız altta ve üstte olduğu için, kenarlardan strafor girdiği için arı asla üşümez. Yavrunun tam bittiği yere bir çerçeve girdim. Bir çerçeve de strafor gibi düşünün. Yani şu ilk çerçeve yavrulu. Onun önüne bir tane ham koyaraktan hem kabartmasını sağlayacağız hem de bölme tahtası strafor gibi kullanacağız. Kule sisteminin ikinci güzel yanı, bol polen akımında asla polen blokesi olmaz kolonileriniz. Üçüncü güzelliği, bol bol ham petek ördürürsünüz. Çuvalın altına atılan tek petekle 4 tane petek atmak veyahut da daha güçlü arıya 5+3 sistemine göre 6 petek ataraktan hızlı bir şekilde petek ördürmek. Bir yandan da arı hızlı bir şekilde gelişir. Bunu da unutmayalım. Başka bir özelliği de yine kolonilere tek tek çuval altına birer petek vererek arıyı oğlan meylettirebilirsiniz. Ama bu sistemde arı oğula da meyletmez. Ve zamandan da tasarruf edersiniz. Henüz benim burada havalar soğuk olduğu için ızgara kullanmıyorum ve artı genç arılar, yani 1-2 yaşında ana arılar alt kata ve üst kata erken ilkbaharda, özellikle arıların pik yapma döneminde alta üste sürekli inip biner. Tabi ana arı yaşlıysa üste çıkar ve bir daha inmez. Peki ızgara ne zaman atacağız? Tabii ki hava sıcakları biraz yükselince ızgara atabiliriz. Yani erken ilkbaharda ızgarasız bu sistemi daha geç yapacaksak kata alırken direkt ızgarada atabiliriz. Izgara atmadan yaptığımız kule sisteminde meme kontrolü de yapmak gerekmez. Çünkü dediğim gibi genç ana arıysa alt kata üst kata sürekli iner ve çıkar. Yani gezer. Ve böylelikle oğlun da önüne geçmiş olursunuz bir nevi. Ballıkta son çerçeve ballı polenliydi ve onun arasına ham girmiştik. Sağ tarafa da bölme tahtası olarak ham girmiştik. Arı iki taraftan çalışsın diye üst katta tam tersini yapıyoruz. Sağ tarafta ballının yanına, ballı ve polenlinin yanına ham peteğimizi girdik. Şimdi buraya da bir tane ham petek bölme tahtası olarak ve aynı zamanda peteğimizi şişirmesini sağlamak amacıyla sona koyuyoruz. Bu arı beslenecek. Kule sistemi ile ilgili son bir video daha yapacağım ve bir tane de ızgaralı şekliyle video hazırlayıp bu kule sistemi videolarını sonlandıracağım. Tabii ki sonuçlarını da gösteren bir video hazırlayıp paylaşacağım. Evet, şimdilik hoşça kalın, arılarla kalın, dost kalın. Evet, 5-3-3 sistemini bir önceki videomuzda uygulamıştık. Dilerseniz şimdi sonuç ne diye hep birlikte bakalım. Bu 6-3 sistemini uyguladıktan sonra, yani bir gün sonrası yağmur yağdı, buz yağdı, karlar yağdı. 3 gün öncesine kadar burada hava gerçekten mevsim normallerinin dışındaydı. Mart ayı gibi Nisan ayı yaşıyoruz. Ama artık meteorolojiye baktığıma göre bundan sonra hava sıcaklıkları
23-25 derecelere yükselecek ve geceleri 6-7 dereceden aşağı düşmeyecek. Bu ilk çerçevemiz sağ taraftan ballının arasına vermiştik. Onu tamamen kabartmış. Bu da ikinci çerçevemiz. Yine yavrunun bittiği ballı ortada kalacak bir şekilde ayarlamıştık. Bunun alt köşesini tam olarak kabartamamış olsa da çoğunluk kabarmış, neredeyse bitmiş. Bu arada ilk videoda bu çerçeveleri verirken, yani bu sistemi yaparken en azından 7 kiloya yakın bir bal vardı. Kapağın altı da bal doluydu. Neredeyse sıfırı tüketmiş gibi. Balı çok az kalmış. Bu çerçevemiz de gayet iyi. Neredeyse bitmiş. Ballıkta durumlar güzel. Yani neredeyse bitmiş gibi. Buna 2 tane daha çerçeve ilave edeceğim. Ham petek olarak artık straforun da işi bitti. Sol tarafa arayı hiç dağıtmadan bir tane ham petek girdik. Şimdi sağ tarafı halledelim. Birinci ham, ikinci ham ortada da ballıydı. Çok az bir balık almış içinde. Buraya da bir tane ham petek girdik ve kuluçkamız artık hazır. Hafiften bal gelmeye başlamış. Fakat bu yeterli değil. Bu arının acil şekilde beslenmesi gerek. Çünkü balı az kalmış. Bu sağ tarafa verilen petek bunu da kabartmış. Evet, üst katta sıcaklık biraz daha fazla diye daha da güzel kabartmış. İşte güçlü arıyla çalışmanın avantajları bunlar. Yani 3 çerçeve arıyla Mart ayını görmek, Mart sonunu görmekle 10 çerçeve veyahut da daha fazla sıkışmış bu koloni gibi bir koloni ile yaza çıkmanın avantajları asla tartışılamaz. Mart sonu 3 çerçeve çıkan arı 10'lu arıyı geçermiş falan filan, o hikayelere bir kenara bırakmamız lazım artık. Yok öyle bir dünya. Öyle olsaydı ben bütün arılarımı 3 çerçeve yapacaktım. Aynı zamanda küçük arılan çalışmak daha çok maliyetli ve daha çok iş gücü gerektiren bir durum. Ve sonuç, bal sezonu geçerken arının katı doldurması. O yüzden güçlü arılarla çalışmalıyız. Kameraya ne kadar yansıdığını bilemem ama ana arı bu peteğe çok güzel yavru atmış önüne arkalı. Şimdi bu peteğimizde bal vardı ve hala içinde biraz sulu bal. Aslında bayağı da iyi balı var. Şu yan taraftakini de açmış. Biraz da dışarıdan gelmiş kara hindiba ve ballı babalardan ne kalmışsa artık. Evet. Şimdi buraya da çerçeve vermek zorundayız. Bunu da bir yüzünü, şu alt kısmı henüz kabartılmamış. Diğer taraftan da yine alt kısmı kabartılmamış. Ortaları kabartmış. Neredeyse bitmiş. Onu yavru ve balın arasına alıyorum. Ve bu arıya daha 2 tane ham petek ilave ederek ve üstteki kapağı değiştirip başka bir yavrusuz kapak koyarak, o yavrular da bana lazım olduğu için erkeklere diğer bir koloniye vererek, bu bir tane girdik, bir tane daha giriyoruz ve bu 20'de oluyor. Şimdi buna yapılması gerek olan şey, buna kesinlikle bir üst yemlik girerek bol bol beslemek. 3 litrelik bir üst yemlik 3 defa
şurup verirsem, dışarıdan da geleni düşünürsek, bu arı yaklaşık 10 gün sonra yavruların sökülmesiyle dolar, petekler kabarır ve yoluna gümbür gümbür devam eder. Her zaman, her şartlarda güçlü arıyla çalışan kazançlıdır. Her zaman diğerlerinden 5 adım öndedir. Güçlü arıyla çalışmak bir ayrıcalıktır. Bir başka videoda buluşuncaya dek hoşça kalın, arılarla kalın.